Horabox TV'den herkese merhaba. Soru cevap videolarımızın bir yenisiyle birlikteyiz. Yanımda değerli dostum Serdar Ağal var. Kameranın arkasında Doruk Çelebi bize soruları soracak. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bu seferki sorular da sizi inişli çıkışlı duygulara sevk edecek. Bizi mi, izleyicileri mi? Alıp uzaklara götürecek. Hem sizi muhtemelen izleyicileri de. İyi, hadi bakalım. Vakit Hazırız. kaybetmeden başlayalım o halde. Yeni tanıtılan dedi ama aslında biraz zaman geçti tanıtılmasının üzerinden. Tudor Pelagos 39 milim hakkındaki düşüncelerinizi merak etmişler ve bir inceleme bekliyorlar sizden. İnceleme model elimize geçer geçmez yaparız. O zaten bizim notlarımızda, programımızda olan bir model. Benim yorumlarım şöyle. Aslında bu konuyla ilgili saati canlı henüz görememiş olsam da videosunu seyrettim. Başka yorumları da okudum, araştırdım da, teknik özelliklerine falan da baktım. Bana göre Pelagos'u 39 mm çapa indirerek onu biraz Black Bay'leştirmişler diye düşünüyorum. Yani bu yapılan işlemin tam kelime karşılığını bulamadığım için böyle Black Bay'leştirmişler gibi bir şey söylüyorum ama sanki Tudor ürün grubundaki bestseller ürüne birazcık daha yaklaştırmışlar. 39 mm kasanın kompakt bir çapında olması kesinlikle çok güzel. Tarih fonksiyonu yok. Benim zaten sevdiğim şeyler. Yani az buçuk bizi takip eden insanlar biliyordur bu konudaki düşüncelerimi. Ama ben Pelagos'un Toolwatch halini daha çok seviyordum. Zaten Black Bay ürün grubunda farklı kasa ve farklı kadran seçenekleri var. Tarih var, tarih yok. Değil mi? Bir de bunu niye karıştırıyorsun? Var. Bir de bunu niye karıştırıyorsun? Bu tek başına kalıp başka yerlerden güncelleştirme alabilirdi. Ne bileyim, belki materyallerle ilgili bir şey olabilirdi. Belki kadran rengiyle olabilirdi. Belki teknik özellikleri daha da geliştirilebilirdi. Belki su geçirmezlik seviyesi arttırabilirdi. Tamamen farazi konuşuyorum. Ama yani ortaya çıkan saati beğenmekle birlikte yapılan işlemi ve arkasındaki mantığı tahmin ettiğim kadarıyla çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Benim şahsi fikrim bu. Peki Black Bay'i Pelagoslaştırsaydın ne yapardın? Hani o kelimeyi bulamıyoruz ya. Evet. Yani titanyum yapardım sonuç itibariyle. Onun dışında başka da aslında yapacak bir şey kalmıyor. Yani farklı olan bir klips var. Muhtemelen titanyum, klips ve boyut. Boyut. Yani Pelagos'u Pelagos yapan zaten bu 3 tane özellik. Aynen öyle. Black Bay yapan da kendi özellikleri var. Yani muhakkak her ürünün, her modelin bir alıcısı var. Aynen. Tudor'da böyle bir talep görmüştür. Buna benzer bir Ar-Ge yapmıştır. Bir marketing çalışması, o bu şu falan bir şeyler vardır arkasında. Evet, durduk yerde hadi 39 Pelagos yapalım diye ortaya çıkmış bir şey olmadığı kesin. Ama en son söylediğin cümleye katılıyorum. Yani o Toolwatch karakteri Pelagos'un havaleli yapısına rağmen titanyum kasa, konfor, bileziği, koldaki duruşu bence piyasadaki en güzel, en karakterli, en şık diver saatlerinden biriydi. Ben de mavi kadranlısını kullanıyorum biliyorsun ki mat o mavi kadran çok da hoşuma gidiyor. 39 milim dediğin gibi güzel bir saat olmuş. Ama ben Pelagos olarak o saati almamayı tercih ederim. Black Bay olarak alırım, çok da güzel kullanırım ama Pelagos tarafında o klasik kendi özündeki modeli tercih ederim. Evet. O zaman ben bir detay ekleyeyim. Madem böyle bir küçülme operasyonuna gittiler, acaba ilerleyen zamanlarda eskisi gibi daha küçük çaplı bir C-Dweller'la karşılaşabilir miyiz? Ya da hatta, biliyorsunuz uzun zamandır bir dedikodu var, bir türlü hayata geçmiyor. Titanium'u Rolex'te daha çok görebilir miyiz? Yani bununla ilgili çeşitli duyumlar almıştık çok önceden hatta. Serdar söylemişti eski videolardan bir tanesinde titanyum malzemeyle alakalı bir alım yapıldığından. Fakat tabii mevzu Rolex olunca insan ne zaman ne kadar değişiklik olur bunu pek kestiremiyor. Ben çok beklemiyorum yani, çünkü klasik C-Dweller 4043 mm olarak update edildiğinden bu yana açıkçası çok bir geri adım atma olur mu? Bence olmaz. Şöyle düşünelim, 116'dan 126 koduna geçtiğimizde Submariner 40'tan 41'e geldi. Bu arada lag yapısı daha önce videomuzda bahsetmiştik. İçeri doğru daha çok kapandığından, taper dediğimiz darlaştığından 41-40'tan daha ufak gibi gözüküyor ilk bakışta. Belki böyle bir trik yapılabilir ama ben matematiksel manada daha küçük boyutta bir C-Dweller ya da bir Deep Sea beklemiyorum açıkçası. Ben de yani çok mantıklı da bulmuyorum. Zaten bence onların kasa boyutunun ayrılması da biraz Submariner'la C-Dweller'ın biraz daha ikisinin arasındaki farkların çoğalması için yapılmış olduğunu düşünüyorum. Onların da birbirine gittikçe yaklaşıyor olması çok mantıklı olmaz. Mantıklı gelmiyor. O zaman müsaadenizle biraz ortalığı karıştıracağım şimdi. Saat hobisiyle ilgili ortamlarda ve yayınlarda moda markaları yerden yere vuruluyor. Gerçekte moda markalarının saatleri o kadar kötü mü?
Moda markalarını kim yerden yere vuruyor ona bir bakmak lazım. Yani işi çok böyle provokatif hale getirmeden ben şunu söylemek istiyorum. Her ürünün arkasında ciddi bir emek var. 1 liralık ürünün de, milyon dolarlık ürünün de. Moda markaları da moda tutkunlarının belki de o markayı bileğinde taşımaktan mutluluk duyacağını düşünerek yapılmış bir şey. O yüzden yani herhangi bir markayı, herhangi bir modeli yerden yere vurmak tamamen provokatif bir yaklaşım diye. Benim fikrim bu, öyle düşünüyorum. Bunu eğer işte ciddi bir YouTube kanalı olabilir, bir dijital platform, yani yerden yere vurmak bence sadece provokatif, işte tribüne oynamak, başka Güzel, bir şey değil. evet, aynen öyle. Biraz uzattım ama Olsun, yani. sonuç itibariyle aşağı yukarı senin de aynı düşünüyorum. Ben de kendi yorumumu yaparak toparlayayım, fazla uzatmayayım. Ben böyle bir yorumu son derece acemice buluyorum. Yani gerçekten saat sevgisi, tutkusu olan bir insan bir markayı, moda markası olduğu için yerden yere vurmamalı. Ben olaya farklı bir örnekle yaklaşayım. Madem provokasyondan ve ortalığı karıştırmaktan bahsediyoruz. Yerden yere vurulan markalar arasında olduğunu tahmin ettiğim Hugo Boss mesela. Ve yanına da bir tane plastik camlı, paslanmaz çelik kasası olmayan, kurma kolunu gevşettiğinizde elinizde kalacakmış gibi duran, günde 2 dakika sapan Vostok Amphibia Scuba Dude koyalım. Yani bu dünyada veya başka bir dünyada bu güneş sisteminde... bir gülümseme miydin? Müstehsi gülmedim, bayağı kahkaha attın. Yani bu güneş sisteminde ya başka bir güneş sisteminde varsa Hugo Boss'u her gün alırım, 10 tane alırım, o Boss'u elime sürmem arkadaşlar. Limited Edition saatlerin ileride değerlenme ihtimali standart versiyonlara göre daha mı yüksektir? Tabii yani bu Öyle böyle bir kural olmasa da içgüdüsel olarak buna verilecek cevap birinden belli bir limit de var. Tamam, bazı saatler anormal limit adetlerinde çıkıyor ama standart bir cevap vermek gerekirse evet, limitli saatlerin ileride değerlenme şansı, eğer varsa öyle bir şans, normal stok modellere göre daha yüksek olacaktır. Yani evet, bence de. Belki istisnalar olabilir ama şimdi düşündüm, bir yandan da düşünerek cevap vereyim istiyorum ama aklıma aksini düşündürecek hiçbir örnek gelmediği için. Benim aslında şöyle bir örnek geliyor, yani tam tersi geliyor. Mesela Horobox Edition'lar yapıyoruz biz. En son ne yaptık? Montblanc'la Geosphere'i yaptık, 15 limitli. Ya bana sorarsan o saat paha biçilmez. Yani ilerleyen günlerde de standart bir Montblanc Geosphere modelinin değerlemesiyle bu biraz daha farklı olacaktır diye düşünülüyor. Fakat gel gelelim, yani Horobox belli bir kesimi ilgilendiriyor. Arkasındaki Kapadokya işlemesi belli bir kesimi ilgilendiriyor. Yani bu Limited Edition'ı da tanımlamak lazım. Ne kadar global bir Limited Edition yaparsan bunun değerlenme şansı o kadar yüksek olacaktır. Yani biz o yaptığımız saatlerin kadranın ortasına böyle bir Horobox logosunu oturtsak bence stok model, normal koleksiyon modeli ileride daha çok değer taşıyacaktır. Çünkü Doruk için, senin için, benim için ya da Horobox'ı seven, bu grubun içinde olan insanlar için belki bir şeyler ifade edebilir. Ama global anlamda kadranın ortasında kocaman bir Horobox logosu saatin değerini de düşürüyor olabilir ilerleyen günlerde. Katılıyorum. Yani sanırım tamamen arz talep dengesiyle Tabii alakalı bir kesinlikle. durum. Öyle. O zaman madem Horobox dedik, Limited Edition dedik, bir sonraki Horobox limitli saat projemiz için marka, model, üretim adedi ve benzeri detaylar belli oldu mu? Belli oldu. Şu an her şey biliniyor. Bütün tasarım belli, marka belli, model belli. Böyle ters köşeler var yeni Limited Edition'da. 50 limitli oldu, onu da söyleyeyim. Serdar'ın bahsettiği temel unsurların tamamına karar verdik diyebiliriz. Yoksa Serdar Bey'in tişörtü bu konuda bize bir işaret verir mi? Tişörtü, saati, bir şeyler olabilir yani. Yalnız şu an moralim bozuldu. Ben 100 diye biliyordum limitli adeti. 50'ye indirmişsiniz. Ya öyleydi de Doruk, şimdi yani bu saatin bence Limited Edition konseptinde Limited'ın hakkını vermek lazım. Yani 100 yapsak yine 100 taneyi de muhakkak birilerine ulaştırırdık ama girdiğin ortamlarda aynı saatten böyle çok fazla gördüğün zaman Limited konsepti biraz bozuluyor. Dolayısıyla biz hani talebin çok altında bir adette üretmek istiyoruz. Aynısı Montblanc'ın Geosphere modelinde de oldu. Biz onu olabildiğince düşürmeye çalışıyoruz. Olabildiğince adedi azaltmaya çalışıyoruz ki daha böyle talep edilebilir, daha konuşulabilir bir şey olsun diye. Dolayısıyla bu sefer de 50 limitte karar kıldık. Bu arada 4 tane daha yeni limitli saat çalışmamız var. Bunların hepsi çok kısa zamanda ortaya çıkacak ama şu anda konsantre olduğumuz sıradaki saatimiz var. Onun da detayları, her şey belli olmuş durumda. Çok kısa zamanda kolumuza takacağız umarım. Sıradaki sorumuz biraz daha teknik ağırlıklı. Titanium saatlere baktığımda Grade 2, 5 gibi tipler görüyorum. Bu iki versiyon arasında malzeme açısından bir fark var mıdır? Günlük hayatta bu farklar benim saat kullanım alışkanlıklarıma nasıl yansır?
Ben dinleneyim biraz, siz ikiniz Tamam. aranızda halledin. Ben anlatayım. Grade 2 ya da Grade 5 aslında teknik olarak çok büyük bir fark yok. Bazı alışımların içerisine krom ve vanadyum gibi ek malzemeler ekleniyor. Bu da titanyumun zaman içinde oksitlenmesiyle ilgili olan süreci ve miktarı düşürüyor ya da çoğaltıyor. Bazen mukavemetini artırıyor. Günlük hayatta bunların arasında bir kullanım farkı olmaz. Kitlesel ağırlıkları aşağı yukarı bütün grade'lerin aynı. Dolayısıyla kolunuza taktığınızda her zaman o hafif titanyum hissini alırsınız. Her zaman hafif koyu bir renk tonu olur. Bir tanesi diğerinden belki daha hızlı veya daha yavaş oksitlenebilir. Belki biraz daha çizikleri gösterebilir zaman içerisinde. Ama dediğim gibi yani günlük kullanımda eğer özellikle ağır bir metal alerjiniz yoksa titanyumun tipleri arasında bir fark hissetmezsiniz. Vanadyum ve kromyum içine konduğu zaman krom rengini birazcık daha açıyor ve oksitlenmesini yavaşlatıyor. Çünkü paslanmaz çelikte de kullanılır krom. Bunun dışında vanadyumda yine kırılma, bükülme gibi ekstra bir mukavemet sağlıyor ama titanyum zaten en doğal haliyle bile çelikten daha sağlam bir malzeme. Evet. Yani bu biraz hafif böyle ticari bir mevzu da olabilir diye düşünüyorum. Yani günlük hayatta bir kol saati için nazar itibarı alınacak farklar yok bence. Bu arada birçok titanyum alaşım versiyonu var. Hı hı. Saat endüstrisinde çoğunlukla 2 ve 5 biz duyuyoruz ama farklı alaşımlar da zaman içinde denenmişti. Bu arada titanyum biyo uyumluluk açısından da insan vücuduna en uyumlu metallerden, alaşımlardan bir tanesi orada kullanılanlar. Dolayısıyla bugün işte 904 çelik Rolex'le problem yaşıyorsanız herhalde gideceğiniz tek adres titanyum alaşımlı bir saat oluyor. O zaman sonraki soru herhalde bu biraz daha Serdar Bey'in alanına girecektir. Türkiye'de yetkili bayi kanalıyla satışı olmayan bir saat markasını Türkiye'ye getirmek isteseydiniz bu hangisi olurdu? Zannediyorum burada takipçimizin özellikle kafasında bir marka varmış. Onu sizden duymak istiyor olabilir. Bir tane söylemem gerekirse muhakkak FP Journe'u getiririm. Çünkü son dönemde bence mekanik anlamda, horoloji anlamda harikalar yaratıyorlar. Yani çok başka Kesinlikle. Bir boyut. Tabii hype'tan ötürü onu da maalesef edinmek zor. Ama ticari olarak bakıldığında yani bugünün şartlarında muhtemelen ben buna benzer hikayeler biliyorum. Gerçek hikayeler. Konuştuğum insanlar var. Ne oluyor? FP Journe diyor ki Türkiye'de bu işi yapacak distribütör, bayi, butik neyse biz diyor sana senede diyor 20 tane saat verebiliriz diyor. Yani bu 20 tane saati normal retail fiyatından satıp işte ortaya çıkan karı diyelim masraflardan düştüğün zaman büyük bir ihtimalle bu işe yatırım yapacak kişinin çok işine gelmiyor ve maalesef olmuyor. Yani bu şartlar altında FP Journe'u ben bir tüccar olarak seçmezdim. Yani bir para kazanmak, bir kar ortaya çıkarmak çok kolay değil. Hesap ortada ki söylenen hiçbir zaman da gerçekleşmiyor. 20 tane saat deseler bile size 10 tane saat geliyor. Eğer böyle düşünülürse bilemiyorum yani hangi marka yani ticari anlamda Türkiye'de distribütörü olmayan hangi markayı Türkiye'ye getirdim onu hiç düşünmedim. Bilmiyorum aklınıza sizin geliyorsa. Yani benim aklımda şöyle bir şey var aslında. Şimdi sen konuşurken kafamda markaları taradım. Türkiye'de distribütörü olmayan, aslında Türkiye'de distribütörü olup da distribütörün Türkiye'ye getirmediği marka şeklinde rephrase edeyim Mido var. Swatch grup altında. Evet. Mido çok güzel bir markaydı. Bir zamanlar ülkemizde temsil ediliyordu. Ben hatta çok beğendiğim için Commander modelinden 2 tane almıştım. Bir tanesi altın kaplama, bir tanesi çelik olan. Hala birim fiyat olarak bakıldığında fiyat performans çok yüksek modeller üretir. Aynı zamanda Swatch grup markalarından biri. Türkiye'de Certina da galiba Swatch grup değil mi? O da Türkiye'de. Evet, o da Türkiye'de yok. Doğru bak onu şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Bence bunlar Türkiye'ye gelse aslında çok güzel olur. Mido ve Certina. Evet, ticari olarak bu iki marka aslında güzel bir örnek ama tabii burada bir distribütörlük söz konusu değil. Swatch grubun kendisi Türkiye ofisi olduğu için. Bahsettiğim şey resmen temsil ediliyor olmasıydı. Evet. Sonuçta Swatch grup çok büyük bir külfet altına girmeden hani teknik manada bunları getirebilir diye düşünüyorum. Tabii ticari kısmını bilemem ama. Swatch grup orada bir şey görse muhtemelen farklı bir yapıya döndürürdü. Belki kendi markalarını başka markalarla çakıştırmak istemiyor olabilir. Benzer şeyler, politikalar yapıyorlardır ama dediğim gibi yani ben eğer horolojik anlamda bir marka Türkiye'de temsil edilmeyen bir markayı ya MB&F ya FP Journe ikisinden birini muhakkak getirirdim yani Türkiye'ye. Sıradaki sorumuz, saatlerin arkasına yazı yazdırarak kişiselleştirmeye nasıl bakıyorsunuz? Sonradan satma gibi falan bir niyet söz konusu değilse ya da böyle bir şey ortaya çıktığında bunun saate katacağı potansiyel değer kaybı umursanmıyorsa bence olabilir. Tabii ben olayın negatif yönlerinden bahsederek başladım konuya. Pozitif şekilde de evet yani birine bir hatıra alması açısından. Bir hediyedir, özel bir günü sembolize ediyordur veyahut insanın hayatında geldiği önemli bir konumla alakalıdır. Herhangi bir okazyonla alakalı bir hatırlatmanın orada olması hoş bir şey de olabilir yani. Kendi adıma mesela Jaeger-LeCoultre Reverso Grand Taille var. Onun herhangi bir engrave olayı yok. Boş bir şekilde duruyor.
hiçbir zaman da açıkçası çok aklıma gelmemişti. Ama bunun yanında kalemimde ismim yazıyor mesela gibi. Ya bence kişiselleştirme zaten saatin kişiselleştirmesi arkaya yapılması lazım. O kesin. Dolayısıyla sen şimdi mesela saati kişiselleştirmeyi niye yapıyorsun? Bir anlam katmak için kendi Doğru. adına. Yani global anlamda olur olmaz ama sen kendi adına saate bir anlam katmak için bir kişiselleştirme yapıyorsun. O kişiselleştirmeyi yapmış olman zaten yetiyor senin için. Dolayısıyla saate baktığında ister istemez hatırlıyorsun Evet, o tabii canım, anlamı. doğru. Dolayısıyla baktığında görülecek bir şekle dönüştürmeyi ben çok mantıklı bulmuyorum. Ben de. Arkasına kişiselleştirmek istiyorsan arkasına yazı yazmak bence en güzel yol, yöntem diyelim yani. Evet. Özellikle Patek'te bu yüksek komplikasyonlu modellerde biliyorsunuz şeffaf yani safir kristal arka kapağın yanı sıra bir de boş bir arka kapak size sunuluyor ve oraya Evet. istediğiniz yazıyı işlemeyi uygulayabilmeniz için. Bu haftalık soru cevap köşemizin sonuna geldik. Yine güzel sorular için takipçilerimize teşekkür ediyoruz ve sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bizlere yeni sorularını iletmelerini rica ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Bu arada bu seanstaki soru seçimlerin için de ben sana teşekkür ediyorum. Gayet ederim. güzel. Bir öncekine kıyasla bir seviye atladık yani. Rica ederim. Yükselerek devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Herkese Teşekkürler. hoşça kalın. Sağ olun. diyoruz.